Catch cat. Catchy catch. Kitty cat. Catchy catch. What's going on out here, son? Anyway, catch. Crocodile. Original eye catch. Birbirlerini seyrediyorlar abi, bak. Bak. Ya kardeşim yürüsene. Tamam, kaza yapmış, sol tarafa çekmiş. Daha ne yapıyorsunuz siz ya? Yardım ettiğiniz yok, şey yaptığınız yok ya. Aha. Sürüşe bak. Diyorsunuz, ondan sonra sakin olun arkadaşlar. Yani böyle şeylerde biz Türk'ük. Böyle şeylerde sakin olmaz. Akıl var, mantık var. Bak şurada da sahte polis arabası. Sahte dediğim yani boş polis arabası koyuyorlar buraya. Burası zaten akademiye giden yol. O da orada, artık millet bakıyor ona. Tabi bu gaz ve ördek yavruları, aa polismiş diyor, yavaşlıyor. Tabi inanana. New York City'de de vardır öyle bir iki tane. Arkadaşlar bugün şey yapalım, adı neydi? Akademide şurası arkadaşlar, bak. Şu camlı ev yeri görüyorsunuz mu? Orası akademi arkadaşlar. Ha, orası. Eski çalıştığım yer. Bir gün, bugünün konusu da ne olsun arkadaşlar? Kurallar. Arkadaşlar şimdi ben polis olarak abi sizi, ne diyorlar, araba trafik kanunlarına göre, tabi onun kitabı var, ona göre onun içindeki olan her şeyden durdurabilirim. Mesela nasıl, şu öndeki arabaya örnek verelim, bir frene bassın. Mesela ben polis arkasındayım şimdi. Şu öndeki arabada taksici zaten. Basla frene. Basmadı. Her zaman frene basan taksici bugün frene basmadı arkadaşlar. Bak görüyorsunuz, mesela şu arabada 3 tane fren lambası vardır. Sol, sağ, bir de ortadaki camdaki 3 tane fren lambası vardır. O ortadaki fren lambası çalışmıyorsa onu durdurabilirim. Onun çalışması mecbur. Araç trafik kurallarına göre. Ondan sonra sinyal vermediğin zaman durdurabiliriz tabi, her zaman. Ama ben genellikle bekliyorum böyle. Eskiden devre gezerken mesela polis arabasında, düz sivil değil yani, düz polis arabasında, bak şuna bak. Bak sürdüğüne bak abi. Abi vallahi da billahi da ya, bu insanoğlu burada acayip. Neyse, konuya geri dönelim. İlk bakıyordum 2-3 defa sinyal vermeden gittiği zaman, o zaman durduruyordum ben adamları. Yani hemen bir tane de durdurmuyordum. Eğer tabii şüpheli bir durum varsa. Mesela durmadan şerit değiştiriyorsun. Sinyalli. Dakika başı trafikte. O zaman da durdurabilirsin. Hız sınırı size önceki videoda söylediğim gibi de, hız sınırı abi 1 de geçsin, 2 de geçsin, onu sebep göstererek durdurabilirsiniz. Ama mahkemede tutulur mu? Hiç zannetmiyorum. 1-2 mil fazla hızdan gittiğine göre hiç zannetmiyorum tutulacağını. Bir de şimdi onu kanıtlaması var. Arkadaşlar unutmayalım. Onun kanıtlaması var. Sana hakim soruyor. Diyor ki nereden biliyordun diyor. Bunun diyor 10-15 hız sınırından fazla gittiğini. Yani kanıtlayamazsan polis olarak
nanayı yersin. Anlatabiliyor muyum? Onun için mecburen kanıtlaman lazım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, bugün pazar yine. Pazar günü trafiğe bak abi. Bugün pazar 16.48. Pazar günü olan trafiğe bak abi. Yani ondan sonra kızma diyorsun, işte şey diyorsunuz ama yani gel de kızma abi. Bir saat trafikte oturuyorsun ya. Boştan yere. Öyle arkadaşlar. O kuralların birkaçı o. Yani arkadaşlarımız da sormuş, demiş ki böyle trafik kurallarını, cezalarını söyleyebilir misin? New York City'de öyle. Önceden de söylediğim gibi size, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, vilayet vilayet, il il kanunlar değişebiliyor. Bunların kendi kuralları, hukuku, kanunu var. Araç kanununa göre, kriminal kanununa göre, çocuk kanununa göre, tabanca kanunu, o kanunu, bu kanunu, hepsinin ayrı ayrı, her ilin, her kasabanın, her şehrin, her vilayetin kendine göre kuralları ve kanunları var. Tabi polis yaptığı zaman onlara göre yapıyor. Yani onlara göre yapman lazım. Ama en büyük kanun ve kural il kanunudur. Burada ne diyoruz biz? New York State Penal Law. New York State VTL. Trafik. Birisi criminal arkadaşlar, birisi de trafik. Bir araç trafik kuralları ve kanunları. Tabi bu şimdi ondan sonra admin code diye bir şey var. Admin code da genellikle kasaba, şehirde kendilerinin yaptığı. Mesela diyelim ki New York City. New York City admin code. O New York City'nin kendi kuralı. Na göre. Sonra kardeşimizin birisi ters yöne girmiş herhalde. Geçen yazmıştı yorumlarda. Bana dedi ki bir şey yapabilir misin? Vallahi ters yöne girdiysen, polis seni durdurduysa, ceza yazdıysa bir şey yapamam. Yani o polis de herhalde biraz bilmiyorum. Bir de şeyine bağlı arkadaşlar. Davranışın, polise karşı davranışına bağlı. Bazı polisler, nasıl söyleyeyim, gıcıklığına değil de biraz işlerine çok sadık olanlar. Mesela bu New York şehrinde, New York City'de bu zamanlarda çoğu polis artık görevini öyle fazla yapmak istemiyor. Çünkü bize olanlardaki senelerde, geçen senelerde artık polisler artık şeye güvenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Sisteme güvenmiyor fazla. Onun için de başlarında belaya sokmadıkları için sadece işe gidiyorlar, işten geliyorlar. Sebebi o. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar, burada o var. Yani ben sizi nasıl söyleyeyim, kuralları bilin. Mesela bu aynanıza süsler püsler asılıyor ya, o da yasak. Onun için de durdurabilirim. Onun için de size ticket yazabilirim. Ama yapılıyor mu çoğu zaman? Yapılmıyor. Ama baktın ki bir arabadan şüphelisin. Yani onda hani diyorlar ya, 6. hissin diyor ki o arabada bir şey var. Benim mesela kime sorarsanız sorun, eskiden benim 6. hissim çok süperdi. Bana hatta bile I catch the K9 diyorlardı. Drug dog diyorlardı. Narco dog diyorlardı bana. Öyle bir şey vardı bende. Allah'tan gelen bir şey. Yani bilen bilir. Bağlı birkaç kişiye soracağım. Eğer tabi videoya çıkmak isterlerse. Çoğu, dediğim gibi arkadaşlar, önceden de çoğu adam göt korkusundan bir şey yapmak istemiyor. Kusura kalmayın, göt korkusu dedim. Bir şey yapmak istemiyor.
Bir de çoğu adam bu YouTube'a, Instagram'a girdiği zaman, yani çoğu zaten şöhret ve para için girdiği için, iyi görünmek istedikleri için burada da fazla bir şey söyleyemiyorlar. Ben size dedim zaten, ben kendi halimde, şivem budur benim. Ben kibar Türkçeymiş, kaba Türkçeymiş diye bir şey bilmiyorum abi. Öyle bir şey hiç ben duymadım. Biliyorsunuz Türkiye'de de her yörenin, her şehrin, her kasabanın, her köyün kendisine göre bir şivesi vardır. Türkçe, bence Türkçe Türkçedir. Burası da öyle. Mesela Amerika'da da öyle. Yani güneye gidersin, güneydekiler konuşur. South derler. South accent. Bilmem ne derler. Burada kibar İngilizce yok. Kaba İngilizce diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim ama bize geldim mi abi? Ya biraz kibar olsana diyorlar. Yok biraz şey olsun. Ne kibar olacağım kardeşim? Kime kibar olacağım? Benim hayalim bu. Ben okula gittiğimde bana kibar Türkçe öğretmediler ki. Türkçe öğrettiler. Konuşmayı, yazmayı öğrettiler. Keşke eski Türkçeyi öğretselermiş. Hiç olmazsa derdik ki anasını satayım, bizim dilimiz biraz değişik. Neyse onları geçelim. O biraz fazla politikaya giriyor. Politikaya girdiğimde konuşurum artık onu. Eskisi dediğim gibi de diyorum ya, böyle giderken şey yaparken konuyu fazla değiştiriyor. Onun için bir böyle oturup bir canlı yayın yapıp, yani inşallah iyi bir miktarda insan katılır canlı yayına da, ona göre soru sorarlar, ona göre şey yaparlar, ona göre ben de cevaplarını veririm yani. Tabii bu her işin bir uyuzluğu var, pisliği var, nusubeti var. Giriyorsun, adamın biri çıkıyor başka bir şey diyor. Giriyorsun, adamın biri başka bir şey diyor. Onu biliyoruz kardeşim. Ben içime dert ettiğim de yok, ettiğim de yok. Yani eskiden dediğim gibi, yani kendine ilk önce ona buna şey yapmadan önce kendine bak. Eğer gözünle görmediysen hiç kimseye de iftira atma. Eğer tanımıyorsan arkasından da konuşma. Ama ve lakin sen şimdi 10 kişiyle konuşuyorsun abi. 10 kişiyle konuştuğunda 10 kişinin 8'i, bilemedin 6'sı diyor ki bu adam işe yaramaz. 6'sı bak, yarısından fazla. Yarısından fazla insan o 10 konuştuğun adamlardan o adam için iyi bir şey demiyorsa, demek ki bu adamda bir şeylik var abi. Ama yine kendin tanışacaksın, kendin görüşeceksin. Ondan sonra tabii öylesi daha iyi. Ama size dediğim gibi, ben eğer burada bizim kendi kanımız, kendi canımız, kendi ırkımız, kendi dinimiz, insanlardan bile darbe yiyen birisi olduğum için biraz zor, anlatabiliyor muyum? Yani biliyorsunuz burada iti yiyen bir ülke yani. Buraya gelen adam, çoğu adam zaten suyundan mıdır, havasından mıdır, acayip değişiyor. Bu da belediye otobüsü. Değişiyor yani. Kurallar abi, New York City'de, şimdi New York City'de sola dönmek, ışıklarda sağa dönmek yasaktır. Yeşil olmasını bekleyeceksin. Nassau County ve Suffolk County, bizim o taraflara gittiğimiz zaman sola dönmek, sağa dönmek serbest, ama trafik serbest olması lazım. Beklemen lazım kırmızı ışıkta. Mesela burada eğer bu tarafa dönüş varsa New York City'de de yasak. Hiçbir zaman kırmızı ışıkta sağ tarafa dönemezsin. Eğer sağa gidiyorsa yola ya da sola gidiyorsa, tek şeritse sol tarafa dönemezsin, burada yasak. Ama bizim oralarda eğer no turn, dönülmez diye yazı yoksa dönebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yasak değil. Yani bir değişikliği de o.
Burası yine geldik abi. Hayatımın geçtiği bir yer. Tabii. Arkadaşlar ben en son tutuklamamı Instagram'da baktıysanız orada bir video var. Kamerayı Nisan 2019'da eğitimine gittim. Vücut kamerasını aldıydım. Mayıs'ın başında, ikisi miydi, beşi miydi artık, Mayıs'ın 2019'da ilk kamerayla yaptığım tutuklama ve benim son yaptığım tutuklamadır o. Göbel'in birini çatışma çıktıydı. Buradaki evlerin birisinde. Biz geziyorduk tabi. 20 dakika sonra işte o evlerin oralarda geziyorduk. 3 tane bebe gördük. Bebenin birisi öbür bebeğe silah gösteriyordu. Biz gördük. Arabadan atladım ben. Ortağım da atladı. 3 kişi geziyorduk. Sivil çalışıyordum ben o zamanlar. 3 kişi geziyorduk. Biri bayandı. İkisi de şeydi yani, bir de ben vardım. Tabi bu iki o zamanlar çaylak diyelim, hemen hemen çaylaklar bunlar zaten. Bir bayan, biri de erkekti Göbel. Bunlara öğreten ben idim zaten. Eğitim polisleri ben idim bunları yetiştiren. Bayanla ben atladım. Eğer videoda seyrediyorsanız zaten o videoda, Instagram'daki videoda bayanın kamerasından çekilme. Benimki de var. Bunu 2 sokak kovaladım Göbel'e. Şeye girdi, bu park yerine girdi. Park yerine girince arabanın altına atınca tabi silahları çıkarttık biz, işte yere yatırma tutukladık. Ondan sonra öğrendik ki Göbel 16 yaşında. Yani en son tutuklamam öyle oldu arkadaşlar. Ve öyle geçti. Şurada bir park yeri buldum, bakıyorum. Şimdi şuraya bir park etsem, oraya mı park etsem diyeceğim. Şuraya park edeyim en iyisi. Şimdi orada fazla şey yapmayalım çünkü. Şöyle de göstereyim size. En son tutuklamam. Acayip buz gibi hava var arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. Yani -1 ama. Ya daha nereye giriyorsun kardeşim? Bekle bir dur. Nereye giriyorsun daha? Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Dediğim gibi arkadaşlar, yani en son işte benim şeyim öyle oldu. Tutuklamam. Onu da detayla yine anlatırım bir zamanlar. Bu hikaye zamanlarında yine anlatıveririm ben size. Neyse, işe geldik. Şehir parka çalışan adam. Anahtarı yine nereye koydum ben ya? Ha, buradaymış. Camlar kapalı mı? Kapalı. Böyle park ediyorlar. Bunlar da böyle geziyorlar abi. Abi dediğim gibi buz gibi bir hava var. Bak mesela benim burada nöbet yaparken tutuklama yaptığım zamanlar da olmuştur. Ha, bunlar devreye çıkıyorlar. Devre değişimi. Yo, that's a lot of crime tape, bro. Ah, tutuklu bağırıyor. Gördüğünüz gibi polis, tünel, köprük polisi yatıyor orada. Gelirken de anlatmaya çalıştıydım biraz bugün. İşte bu trafik kurallarını falan. İşte burada böyle arkadaşlar. Burada polislik zor mu? Zor. Ama iyi bir iş mi? Evet, süper bir iş. Polislik çok güzel. Olmak ister misiniz? Tavsiye ederim, olun. Askerlik de aynı. Yani girdiğiniz zaman her zaman dediğim gibi arkadaşlar, ne kadar çok olursak o kadar güçlü oluruz. Tabi birbirimize bağlanıp kenetlenirsek, eğer başkaları gibi birbirimizin mezarını kazmazsak güçlü oluruz. Eğer kazarsak
tabii öyle de güçlü olamayız. Onun için öyle. Ondan sonra başka ne işler var burada? Yani sigortalı, sendikalı, 20 senede, bilemedin 25 senede emekli olabileceğin itfaiyecilik var. Ama itfaiyecilik nasıl var? New York City'deki itfaiyeciler maaşta, her zaman maaştalar ve onların da kendine göre devreleri var. 12 saat devre yapıyorlar. Onların kaldıkları yatakhaneleri de var tabi. Eğer dışarıdan geliyorlarsa 3 gün çalışıyorlar, 4 gün istirahat. 3 gün çalışıyorlar, 4 gün istirahat. Sendikaları da var, maaşları da var, sigortaları da var. New York City'deki itfaiyeciler bunlar. Ama bizim o tarafa gittiğin zaman Nassau County, Suffolk County tarafına gittiğin zaman vilayetlerine, oradaki itfaiyeciler değişik arkadaşlar. Orada maaş almıyorlar. Gönüllü itfaiyeci oluyorsun orada. Yani bilmiyorum, duydunuz mu, öğrendiniz mi? Orada gönüllü itfaiyecisin. Yani maaşlı değilsin. Onların bir özelliği, bazı insanlar anlatıyor, görüyorum. Yok işte şöyle, yok böyle itfaiyecilik. Onların bir şeyliği, görevleri bittikleri zaman, bir yaşa geldikleri zaman emeklilik maaşı veriyorlar. 60 yaş olması lazım. Eğer yanlış bilmiyorsam o gönüllü itfaiyecilerin 60 yaş olması lazım. Bir de işte bu ne diyorlar, yaşlılar evi, eğer olduğu zaman o itfaiyeci olanlara, eğer bakacak kimsen yoksa bir yaşa geldiğin zaman yaşlılar evine falan, işte öyle bir özelliği var. Vefat edersen işte itfaiye teşkilatı karşılıyor bu gönüllü itfaiye yapanları. Gerçi öbürlerini de öyle yapıyorlar ama yani o özelliği o var. Ama maaş almıyorlar bizim oralarda. Long Island, Suffolk County, Nassau County. Oradaki itfaiyeciler gönüllü. Ambulanslara geldim mi, New York City'nin fire, yani itfaiye teşkilatının kendi ambulansları var. Genellikle onlar çıkıyor. Ondan sonra hastanelerin, bunlar da zaten özellere ait, özel hastanelerin kendi ambulansları var. Yani şehire, belediyeye çalışmıyor bu ambulanslar. Bir tek çalışıyor, işte itfaiye teşkilatının ambulansları şehire çalışıyor, belediyeye çalışıyor. Oradan alıyor maaşlarını. Ama bu öbür ambulanslar özele çalışıyorlar. Oradan alıyorlar. Onların da tabii sendikaları, özel hastanelerin genellikle sendikası, maaşı o kadar iyi değil belediyeye göre, ama iyi olanları da var ambulanslar. Şimdi bir de yaş sınırı sormuşsunuz. Polislikte yaş sınırı var mı diye. Herhalde önceki videolarda söylemiştim. New York City polis teşkilatına girmen için 2 sene üniversite istiyorlar. Yani nasıl 2 sene söyleyeyim? 2 sene veya 2 sene üniversite ama 60 kredin olması lazım üniversitede. O ya da 2 sene düz askerlik. İkisinden biri olması lazım polis olabilmen için. Ama sınavına girebiliyor musun? Evet, girebiliyorsun. Polis olacağın zaman diyelim ki 2 senelik askerliğin var ya da 60 üniversite şeyin var. Sınava girdin. 20 yaşındasın. 20 yaşında almıyorlar. 21'i doldurman lazım. 21 yaşında olman lazım. Bir de vatandaş olman lazım. Girebilmen için. Ama Suffolk, Nassau'ya geldiği zaman yaş sınırı da onlarınki de 36. Ama onlar da üniversite veya askeriye istemiyorlar. Lise diploması olunca da oluyor. Ama onda da bir
şey var ama ve lakin orada nasıl oluyor? Oranın nüfusu, Suffolk County'nin polis nüfusu 3600 arkadaşlar. Maaşı da iyi. Maaşı çok iyi. Yani en büyük maaş veren polis teşkilatı hemen hemen Amerika'da. Birisi de Suffolk County, benim kaldığım yer. Onların şimdi yüksek maaşı 200, eğer yanlış söylemiyorsam 200'lerin üstünde, 200 bin doların üstünde senelikleri. Başlangıcı 50 bin dolar olması lazım ama 200 bine kadar çıkıyor. 11 senede 200 bine çıkıyor. Dediğim gibi her sene maaşlar artıyor tabi. 3-4, 5, 10, bazen de 10 artıyor. 200 bin dolara kadar çıkıyor. Nasıl onunki de öyle. Nasıl oldu da yüksek maaş ama Suffolk'ınki kadar değil. İl polisi, State Trooper dediğimiz, onunki de maaşı da yüksek. O da en büyük yüksek maaşlardan birisi Amerika'da teşkilatı, New York State Trooper. Ama bunların şöyle bir durumu var. Diyor ki herkes niye buraya gitmek istemiyor? Herkes niye istiyor? Evet. Her 4 senede bir imtihan veriyorlar bunlar. Sınav veriyorlar. Bu her 4 senede verilen sınava nereden baksan arkadaşlar 10.000 ile 40.000 kişi arasında insan katılıyor bu sınavlara. 10.000 ile 40.000 kişi arasında bu sınavlara insan katılıyor. Polis olmak için bu teşkilatlara. Düşünün. Burada da yalancı polis arabası var. Yalancı dediğim yani boş, buraya park ediyorlar yavaşlasınlar diye görünce. Düşünün yani. Dediğim gibi Suffolk County polis nüfusu 3600. Eğer 10.000 kişi veya 40.000 kişi bu sınava katılıyorsa her 4 senede, niye 4 sene diyeceksiniz? O sınav aldığınız zaman o sınavınız sizin 4 senede geçerli. 4 seneden sonra eğer çağırmazlarsa bir daha girmek mecburiyetinde kalıyorsun. Eğer girmek istiyorsan. Şimdi bunlar akademeleri yaptıkları zaman, yaptıkları akademeleri genellikle her sene, hemen hemen her sene yapıyorlar akademilerini. Emekli olan falan oluyor. Ama ne yapıyorlar abi? En fazla aldıkları adam her akademide 100 kişi. Düşünün yani. Eğer 10.000 ile 40.000 kişi sınava girip sınava alıyorsa sadece 100 kişiyi çağırıyorlar akademiye. Senede. Hadi diyelim 6 ayda. Ne yapar? 200 kişi senede. 4 sene şey geçiyor diyesek 4 kere 2 ne yapar? 8. Ne yapıyor? 800 kişi. Yok pardon. 4 kere 2 800 kişi. Bir senede 200 kişi alsalar 4 senede ne yapar? Ha ben şeyi mi yanlış söylüyorum? 800 kişi. 4 senede 800 kişi. Düşün yani 10.000 ile 40.000 kişi bu sınava giriyorsa sadece 800 kişiyi alıyorlar. O 10.000 ile 40.000 arasındaki adamlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar kolay değil. Şartları kolay ama girmesi kolay değil. Öyle düşünün. New York City'ye de nereden baksan 10-15 bin kişi sınava giriyor. Şimdi çoğunlukla New York City'de kimse polis olmak istemiyor artık. Son polis şartları dolayından. Maaşımız o kadar yani Suffolk County, Nassau County ya da State Trooper gibi, New York State Trooper gibi iyi değil. İyi olmadığı için de fazla kişi olmak istemiyor artık. Ondan sonra bizim akademiler de değişti. Şimdi her 3 ayda bir akademi yapıyorlar. Her 3 ayda da 300'de 600 kişi alıyorlar zaten. 300'de 600 kişi alıyorlar. Düşünün. 10.000 veya 15.000 kişi sınava giriyor. 300'de 600 kişi alıyorlar akademiye her 3 ayda. 6 ayda ne yapar? 600. Bir senede ne yapar? 1200. 4 senede ne yapar? 4800. Değil mi? 4400 kişi.
Ne oluyor? 4 senede 4400 kişi işe alıyorlar New York City'de. Ama bunların içinde 21 yaşında olman lazım, vatandaş olman lazım. Ondan sonra ya 60 kredin olması lazım ya da 2 senelik düz askerliğin olması lazım. Bir de tabii sporu geçmen lazım. Ondan sonra bir de sağlık şeyini geçmen lazım. Bir de psychological diyorlar, onu da geçmen lazım. Tabii. Kolay ama kolay değil olması. Burası öyle. Amenna. Başka vilayetlere geldim mi, başka eyaletlere geldim mi, başka illere geldim mi tabii değişiyor yaş sınırı. Mesela diyelim, biliyorum birkaç arkadaş burada polis olmaya çalıştı, olamadı. Ondan sonra North Carolina'ya gitti, yok Washington DC'ye gitti. Yaşları geçtiydi zaten, 40'tan yukarıydı. Ondan sonra işte oldular. Niye oldular? Şimdi bunu şey yapıp da değil, özelliği var yani. Ne diyorlar? Adamlar bakıyor şimdi. Mesela başka dil biliyorsan yukarıya çıkar diyorlar seni. Eğer askerisen bazen, yani genellikle yukarıya çıkar diyorlar seni. Tanıdığın varsa içeriden yine yukarıya çıkar diyorlar seni. Yani düşünün, 10.000 kişi sınav alıyor, 100 kişi işe alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kolay ama kolay değil. Ama bu özellikleri tabii taşırsan kolaylık oluyor. Bakın arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi sabah 2-3 geçiyor. Sabahın 2-3 geçiyor. Bir iki tane araç var. Yani trafik dediğim oydu, geçen gün söyledim de birisi yorumda yazmış, işte sabah sabah trafik demişsin ama diyor bir iki tane araç var. Hani böyle diyorum. Bazen burada bak, inanın bazen bu saatlerde bile trafik oluyor abi buralarda. Onu diyorum yani. Benim bu saatte herkesin, tamam kamyoncular anladık. Çoğu kamyoncular zaten akşam yola çıkıyor. Da yani öbür trafik ne? Sabahın ikisinde, anlatabiliyor muyum? Bugün de zaten pazar akşamı, pazartesi sabahı daha doğrusu. Kimsecikler yok. Yani bir iki tane araba var. Şimdi arkadaşlar bir de yine kurallara başlamışken, eğer arabanızda film varsa, camlarınızda, sedan arabanız varsa, ufak arabanız varsa, arabanın camlarının filmi normal fabrika camlar olması lazım. Eğer cipiniz varsa arka camlara film takabilirsiniz. Ama ön camlar fabrika filmi olması lazım. New York State, New York ili kurallarına göre. Onun için size durdurdukları zaman size ceza yazabilirler. Dediğim gibi bunun da cezası var. Bak arabanın önündeki var ya bu pösküller. Arkaya cama etiket takıyorsanız, senin görüşünü engelliyorsa onun da cezası var. Arabanın plakayı taktığın yerin cezası bile var. New York'ta 2 tane plakası olması lazım. Ön ve arka. Eğer New York'ta, araban New York'ta kayıtlıysa tabii. New York'ta mecburen her sene arabanı muayene ettirmen lazım. O da olması lazım. Ona da ceza yazarlar. Ondan sonra bu şerit, benim gittiğim şerit, burası HOV lane diyoruz biz. HOV şeridi. Burada 2 veya fazla kişi olması lazım arabada. Burada gitmen lazım. Trafik zamanı, iş gidişi, iş dönüşü trafikleri ve elektrik arabalılar genellikle. Hybrid ve elektrik arabalılar da gidebiliyor tek kişi olaraktan. Buranın da cezası var. Sonra bu şeritleri, bu kesik şeritleri görüyorsunuz ya yolda. Bu mesela ne demek? Şerit, kesitli şerit ve düz şerit var burada sağ tarafında. Giriş, bu tarafa giriş. O tarafta kalan kesik şerit, buradaki düz şerite diyor ki bu tarafa girebilirsin ama nasıl? Eğer müsaitse girebilirsin.
demek istiyor. Direktman giremezsin diyor yani. İlk önce bir bak diyor. Kimse gelmiyorsa girebilirsin gibisinden. Buradan eğer geçersen, şimdi buradan bu yolda, şurada kaldığım yolda buradan çıkarsan polis seni görürse cezası var burada. Anlatabiliyor muyum? Çıkışlardan çıkacaksın. Bu düz şeritten çıkamıyorsun dışarıya. Hızı da söyledim. Ben genellikle zaten 70, hız sınırı 55'tir New York'ta, otoyollarda. Ben genellikle zaten 70-75 giderim, bazen 80. O da dediğim gibi size önceden, buradaki otoyol, mesela burası müsaitse sağa gidebilirsin. Burada gördüğünüz gibi şerit. Elmas işareti var. Elmas işareti genellikle Amerika her yerinde elmas işareti demektir ki HOV şeridi oluyor. Hız sınırına dediğim gibi ben genellikle zaten 70 ile 80 arasında giderim hep. Fazla hızlı gitmem. O otoyol polisleri de Highway Patrol diyoruz biz. Highway Patrol da zaten 75-80'den sonra durdurmaz genellikle. O zaman olduğu zaman da hız sınırını zaten ne kadar geçmiş oluyorsun sen? 25 mil geçmiş oluyorsun. 80'le gidersen 25 mil geçmiş oluyorsun. Felony oluyor. Ağır ceza oluyor. Kanıtlaması kolay. Onların zaten çoğunda radar var. Radarla yakalıyorlar seni. Radarda baktığın zaman, oturdu gördüğün zaman yolda zaten, eğer yola dönük dönürse ki böyle yandan camdan bakıyorsa demek ki radarla seni kontrol ediyor. Radarla durduruyor. Çünkü mahkemeye gittiği zaman diyor ki nereden biliyordun diyor bu kadar hızla gittiğini. O da radarı gösteriyor. Radar kaydını gösterdiği zaman da işte ondan sonra da kazanıyor veya da kazanamıyor. Ona mahkemeye kalmış bir şey ondan sonra. Eğer tabii suçsuzum diyorsa. Tabii bir de çoğu polis arabalarda şimdi kameralar var. Arabayı, ışıklarını yaktığın zaman kameraman direktman açılıyor. Kamera direktman açılıyor ve rekor yapmaya, çekmeye başlıyor. Bilgisayarda şimdi bir de bunların plaka okuyucuları var. Ya da seri numaralarını okuması var arabadaki. Araba seri numaralarını okuma sistemi var çoğu arabada. Genellikle otoyol polislerinin hepsinde var hemen hemen. Araba geçtiği zaman direktman okuyor zaten. Resim de çekiyor plakaların. Çoğunda o da var. Direktman resim de çekiyor. Mesela bunu durdurmuş kamyonu. Gördüğünüz gibi o Nassau County Highway Patrol. Nassau viyaletinin otoyol polisi. Şunu söyleyeyim abi. NYPD biraz daha şeydir bu cezaya falan geldiği zaman. Nassau County biraz daha ağır başlıdır. Yani biraz daha korkunçtur diyelim. Suffolk County de öyle. Ama State Trooper, il polisine geldin mi abi affetmezler, onu söyleyeyim size. Hele bir de konuşman onlara karşı şeyse yani acayipse yani hiç affetmezler. Abi durdurduğu zaman polis seni yamuk sabuk konuşmaya başladığın zaman zaten orada iş bitiyor. Artık yazmayacaksa bile seni başka için yani sebeple durdurduysa, başka bir şeylere bakmak istiyorsa bile ondan sonra da öyle abuk sabuk konuştuğun zaman da sana o cezayı yazacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani benim başımdan çok geçti. Dediğim gibi biz 2019'da kameralarımızı aldık. Vücut kameralarımızı. Yürürlüğe girdi. Ondan sonra bütün durdurduğumuz arabalarda kameralar açık oluyordu. Zaten bütün konuştuğumuz insanlar da kameraları açıyordu. Durdurduğun zaman zaten ilk başta öyle diyoruz. İşte ismini söylüyorsun. Hey, my name is Officer Aykaç diyordum ben. I'm from PSA 5. The reason I'm stopping you is seni durdurmamın sebebi bu diyordum. Bir de diyordum kameram açık, çekiliyorsunuz, haberiniz olsun diyordum. Ondan sonra da ehliyet ruhsat istiyordum. Öyleydi. Ondan sonra adam başlıyor tabii. Yok şöyle yok böyle dediği zaman ondan sonra anlıyorsun zaten bu adamın
Genellikle %80'i genellikle abi kesin bir şey var. Öyle yaptığın zaman. Öyle oluyor genellikle. Yani benim başımdan geçen %80'i öyle. Ya arabada bir şey var, ya ehliyetinde bir şey var, ya da yapılmayacak bir şey yaptı. Öyle oluyor. Ben genellikle yaptığım şeyler. Ama bazı insanlar tamam diyor, tamam beyefendi diyor, işte tamam polis efendi diyor, memur diyor, işte bir şey diyor. Özür dilerim diyor. Ondan sonra sen de bakıyorsun arabada bir şey yok. Genellikle çoğuna ya oldu tamam diyorsun, geçiriyorsun. Bu sefer diyorsun, izin veriyorum diyorsun, gönderiyorsun. Ama bazılar böyle ağız yapmaya başladığı zaman abi çoğu polis zaten gıcık olur, sinir olur. Ondan sonra da yani ceza vermeyecekse zaten ondan sonra verir. Cezayı da verir. Yani benim tavsiyem, polis sizi durdurursa New York gibi bir yerde ya da Amerika çapında söyleyeyim size. Polis sizi durdurursa abi bütün camlarınızı açın. Arabayı parka koyun. Arabayı stop edin. Ellerinizde direksiyona koyun. Bekleyin polis gelene kadar. Bence benim tavsiyem size o. Ondan sonra onun dediği şekilde devam edin. Yok oraya uzlaşayım, yok buraya uzlaşayım. Bence tavsiye etmem size hiçbir zaman. Ben bile mesela bu yaşımda 12-17 senedir polisim. Beni ne zaman polis durdurursa ben de aynısını yaparım. Çünkü biliyorum arkadaşlar, ben polisim. Polislik nasıl bir şey onu da biliyorum. Ben durdurduğum adamı tanımıyorum. Adam beni tanıyor. Niye tanıyor? Çünkü ben polisim, durduruyorum. Üniformam var ya da yok. Badge'im var boynumda. Ben durdurduğum adamı tanımıyorum. İnsanı tanımıyorum yani. Ona göre kendime şey yapmam lazım. Çünkü günün sonunda kazasız belasız amacım eve gitmek. Yani sebebimiz o. Yani çok olaylar da geçti başımdan. Biliyorum. Yani nasıl söyleyeyim size arkadaşlar, övmek için değil ama ben çalışan birisiydim. Sürekli çalışan birisiydim. Bak şimdi matematiğini de yapalım. 12 sene, hemen hemen 12 sene devre gezdim ben. 12 sene devre gezdim. Benim yaptığım toplam ne yapıyor? Kendi aldığım 355 tane tutuklamam vardır. Bir de bu eğitim yaparken, ortağıma yaparken 400'e yakında öyle bir ortaklı tutuklamam vardır. Nereden baksan 755 tane tutuklamam vardır benim. 12 senede 755 tane. 755 taneyi de 12'ye bölelim abi. Senede 62 tutuklama yapar. 63 hemen hemen. Onu da 12'ye bölelim. Çünkü 12 senede, bir senede 12 ay var. Ne yapar? Hemen hemen 5 tane tutuklama ayda. Ayda 5 tane tutuklama yapmışlığım var. Burada New York City gibi yerde 5 tane tutuklama az değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tatilini saymıyorum. Ondan sonra askeriye gittiğim günleri saymıyorum. Ondan sonra izin günlerimi saymıyorum. 5 tane ayda yapıyormuşum. Demek ki haftada bir tane tutuklama yapıyormuşum. 1,5 tane diyelim. Bir çeyrek diyelim artık. Tutuklama yapıyormuşum. O da yani fazla bir şey. Çok fazla. Baktığın zaman New York City gibi yerde öyle bir şey. Çünkü narkoda çalışmıyordum. Narko başka bir şey. Narko tutuklama yaptıkları zaman adamlar oturuyorlardı çatıda. Oturuyor. Satanı izliyorlar. Alanı izliyorlar. Orada kaç kere kişi arıyorsa aşağıda biri bekliyor zaten.
Da birkaç kişi polis bekliyor. Hatta alanı söylüyor. Alanı gidip alıyorlar. Alanı gidip alıyorlar. En sonunda işte 5, 6, 7 bilemedin 8, 10 tane kişiyi tutukladıktan sonra satanı gidip alıyorlar. Oluyor 10 tane. Ondan sonra başka o ekipteki bir polise veriyorlar. O adam günde 10 tane tutuklama yapmış oluyor. Narko öyle bir şey. Ama biz devre gezen polisik. 2 kişi gezerdik. Bilemedin 3 kişi gezerdik sivilken. Öyle birisiydik yani. Ama başka velayetlere gittiğin zaman, başka yerlere gittiğin zaman abi, en kötü zamanımızda benim baktığım devre yerinde A devresindeysem, B devresi ya da C devresi, D devresindeysem Harlem'da çalıştığım yerde en az 9-11 arayanlara 4 tane işe gitmişsin. En az 4'tür yani. Genellikle çok oluyor zaten. Yani boş güldüğün Harlem gibi yerde durduğun gün olmuyor Harlem'da. Bunun bıçaklaması var, çatışması var. Öyle şeyleri var. Yani onu söyleyeyim size. Yani herkese polislik yapan burada herkese saygım büyük, sevgim de büyük. Ama bazı adamlar böyle yani görüyorum da yani böyle şey yapıyorlar, anlatıyorlar. Söylüyorlar böyle yani yaptıkları şeymiş gibi diyorlar. Yani biliyoruz. Oraları da biliyoruz. Oraları da biliyoruz. Mesela buradaki çoğu bu vilayetteki ve state polislerindeki state trooper'dakiler tek gezerler. Bizim oradaki olduğu kadar hareketli değildir. Anlatabiliyor muyum? Eğer günde bir işe gitseler, bir 9-11 işine gitseler, o da bazen zor zaten. Ben biliyorum abi yani bazı polisler var abi senede bir kere tutuklamaları var adamın. Anlatabiliyor muyum? Senede bir kere tutuklamaları var. O da yani sarhoş sürücü, yok aile kavgası falana gidiyor. Gittiği zaman da senede 1 veya 2 tane tutuklama olan polisleri biliyorum yani. New York City'de de öyle tabi. Bizde hantal insanlar da çok. Öyle olan insanlar. New York City gibi yerde yani. Anlatabiliyor muyum? Orada nereden baksan yolda yürürken ayağın takılır düşersin suçluda yani öyle söyleyeyim size. Öyle bir yer New York City. Bakın arkadaşlar bugün yol bomboş abi. Bak ta nerede bir tane araba var. Bugün yol bomboş. Dediğim gibi size yani benim tuhafıma giden şu, bazı insanlar tabii YouTube'da geçimlerini böyle sağlıyorlar. Onun için de dikkat çekmek için çok izleme almak için, çok yorum almak için tabii ki bir de çok fazla atıyorlar abi, anlatabiliyor muyum? Yani yakından tanıdığım birkaç insan var YouTube'da atıp tutuyorlar. Abi ben şunu öğrendim. 30 senedir burada olmam. 21 hemen hemen 22 sene asker olmam. 17 sene polis olmam. Şunu öğrendim. Gazeteciye, haber kanallarına abi ben %90 inanmıyorum. Hele de son 6-7 senede hiç inanmıyorum. Çoğu dedikleri zaten atma tutma palavra. Nasıl söyleyeyim size, asker olduğum için bazı olaylardan geçti. Haberin, gazetenin yazması, o olayları bir şekilde yazması, dedim ki bunlar ben olayı biliyorum. Yani gittiğim yer, gördüğüm yer. Bu gazete, bu haber niye böyle bir şey yazıyor? Anlatabiliyor muyum? Polislikte de öyle. Çok olay gördüm, çok olay duydum. Gazeteye bakıyorsun, habere bakıyorsun abi, acayip bir şekilde değişik söylüyor. Yani ne için? Rating almak için, izleme almak için, para yapmak için boyuna atıyorlar. Bazı kardeşlerimiz de öyle YouTube'da. Mesela Allah daha çok versin. Dediğim gibi
Ama yani ben bir şeyi araştırırken, yaparken abi ne yapıyorum? Mesela eğer bir kafamda soru işareti varsa bir şeyde 3-4 yerden araştırıyorum abi. Hemen direktman konuya girmiyorum. Atıp da tutmuyorum. Yani söylediğim gibi size videolarda kendi yaptığımı, kendi hayatımı, kendi gördüğümü ve eğer duyduysam birisinden sadece bir ağızdan değil, en az 10 ağızdan duyduktan sonra yapıyorum. Yani size söylediğim gibi YouTube'da gördüğüm yani kendi kişisel olarak şahsen gidip gördüğüm ve %100 hak verip sevdiğim bir işte Orhun Topkaya var. Bir de İlkay Tınaztepe var. Dağda Yaşam. Bunları gördüm kişisel olarak şahsen gittim konuştum yaptıklarını. Abi adamlar süperler. Yani ailesi olsun, kendisi olsun süperler. Ama birkaç tane adamı da daha ismini söylemek istemiyorum tam. Yani bunlar tanınan insanlar bir de. Biliyorum, tanıyorum. Yani şahsen konuşmuşluğum var, tanışmışlığım var. Ya adamlar abi göz göre göre atıyorlar, tutuyorlar ya. Yani ondan sonra da işte bizim millet de böyle şeye hemen inanıveriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey. Benim tuhafıma giden bu. Dediğim gibi abi ben oldu olalı ne diyorlar? Adamcılığa gelemiyorum abi. Yani favoritism'a gelemiyorum. Hele yalakalığa hiç gelemiyorum. Adam böyle sana atıyor, tutuyor, yok şöyleymiş, yok böyleymiş diyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki adamlarla kola girmişler. Bucağa girmişler. Allah Allah. Adam dün atıyordu, bugün anasını satayım götünü öpüyor. Hayret bir şey. Yani öyle bir şey. Ben ona gelemiyorum abi. Ben sevmiyorsam seni sevmiyorum abi. Ne olursa olsun. Yani sevmememin sebebi de yani seni görüp uzaktan sevmemem değil. Yani demek ki konuşmuşluğum var, tanışmışlığım var. Ondan seni sevmiyorum. Size önceden de söyledim. Burada birkaç kişiyi aradım. Daha hala bekliyorum cevap vermesini. Daha bir ay oldu bak. Hemen bir ay oldu. 1,5 ay olacak neredeyse. Daha cevap gelmedi. Yani bu insanlar da kendileri yani diyebilir de kardeşim abi yani ben bir şey yapamam abi. Öyle bir şey yok. Ben senden sormuşum. Demişim ki böyle böyle. Yani konuştuğun insanları da biliyorum. Tanıdığın insanları da ben senden iyilik bir şey yani bir şey istemiyorum ki. Demiyorum ki ben sana beni bir yere tayin ettir ya da bana dedektif rütbesi al demiyorum. Ben diyorum ki bir telefon edeceksin diyorum. Bir telefona kalmış bir şey zaten. Bu adamı poligrama gönderin. Ya atış sahasına gönderin. Geçerse silahlarını alsın. Geçmezse alamazsın. Eğer bu hala diyorsanız ki hap alıyor, adamı götürün drug testi alsın. Drug testi boş gelirse alıyormuş, varmış derse tamam ne mal diyorum ya size bırakıp giderim ondan sonra. Ama öyle değil çünkü geçen gün aldım ben drug testimi. Hiçbir şey çıkmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu insanlar böyle arkadaşlar. Yaralı barnağı işemezler bunlar. Ondan sonra da Instagram'a çıkarlar. Türk kanallarına çıkarlar. Şuraya çıkarlar, buraya çıkarlar. Hava atarlar. Yok işte ben şuyum. Yok ben buyum. Yok ben şöyle ettim. Yok işte burada doğdum büyüdüm. Ondan sonra işte şuralıyım buralıyım. Kardeşim burada doğduysan buralısın. Kökenin ayrı senin. Türkiye'de doğduysan Türksün. Yani buralısın. Sen gittiğin yere burada mesela çoğu İspanyol var. Adama soruyorsun nerede doğdun diyorsun. Adam diyor ki ha şurada doğdum. İyi tamam o zaman diyor. Kaç defa gittin oraya diyorum. Ha diyor işte senede diyor bir defa gidiyorum diyor. İyi tamam oralı nasıl oluyorsun kardeşim sen? Ben onu anlamıyorum. Oralı değilsin.
Sene desen bir defa gidiyorsun. O da bir hafta mı ne gidiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben buralıyım. Nasıl oluyor? Sen doğmuş büyümüş buradasın. Yani öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani kimin, yani tamam ırkını unutma, geldiğin yeri unutma, ailenin, ananın babanın geldiği yerini unutma da yani o senin kökenin. Kökenim öyle. Doğduğun büyüdüğün yer burası zaten. Ya da nerede doğduysan büyüdüysen. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey. Ben dedim yine anlatayım size. Bazı arkadaşlar soruyor. Neyse bir gün canlı yayın yaparım. Belki olmadı. Yarın da olabilir. Eğer yarın canlı yayın yaparsam tabi canlı yayını bu videodan önce görürsünüz. Eğer tabi yaparsam, zamanım olursa, olmazsa bunu görürsünüz. İnşallah yine canlı yayın yapmak nasip olur. Geldim eve. Saat şimdi kaç göstereyim size arkadaşlar. Saat 2'yi 30 geçiyor. Ne dedim size? Trafik yok. 1.40'da çıktım. 1.49'da hatta. 49 muydu? Öyle bir şeydi. 1.45 o sıralarda ne yapıyor? 15 dakika orada de 45 dakika. Trafik olmadığı zaman 40-45 dakikamı alıyor. Eğer 80 mille gelirsem 40-45 dakikamı alıyor buraya gelmesi. Yani onu demek istiyorum size. Şeyinde değilim ama yani aynısını 17 senedir aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yani onu demek istiyorum. İş güç tamam gideceğiz de yani. Bir de son senelerde diyorum buralar çok daha beter oldu. Yani iyi de yani geldiğim, benim demek istediğim şu, mesela ben Türkiye'ye gidiyorum abi. Türkiye'ye gittiğimde en son işte yani o kadar özen gösteriyorum ki diyorum ki ben yani uzun senedir burada değilim. Buralarını, şeylerini öğreneyim. Burada nasıl araba sürülür? Yani kimseyi sinirlendirmek istemiyorum. Kimseye uyuz olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Buralarını öğreneyim gibisinden. Ama bu insanlarda öyle bir şey bile yok. Adamlar burada yaşıyorlar. Burada kalıyorlar. Adamlar kendi geldikleri memleketteki gibiymiş davranıyorlar. Öyle yaptın mı da ne yaparsın? Ülkenin anasını ağlatırsın yani. Onu demek istiyorum. Yani güzel bir korunum varsa, güzel bir düzen varsa ondan sonra içine ediyorsun tabi. Güzel korunumun, güzel durumun içine ediyorlar ondan sonra. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey oluyor. Onu demek istiyorum ben. Ben mesela bile kendi doğduğum, büyüdüğüm bir ülke Türkiye. Benim vatanım, ana vatanım. Oraya gittiğim zaman bile yani uzun zamandır gitmemişim. Gittiğim zaman yani o kadar dikkat ediyorum ki diyorum ki bak şimdi ben burada diyorum polisi kızdırmayayım, jandarmayı kızdırmayayım. Burada nasıl yapılır, şurada nasıl yapılır, nasıl sıraya gelir, kimseye kızdırmak istemiyorum, kimseyi üzmek istemiyorum. Ona göre davranıyorum, ona göre öğrenmeye çalışıyorum. Ben yani bir de yani doğmuş büyümüş benim memleketim orası yani. Anlatabiliyor muyum? Ama buraya gelen insanlar da aynı kendi geldikleri yermiş gibi yapıyorlar. Ondan sonra olan ne oluyor? Polis oluyor. İşini yapmaya çalıştığı zaman yok diyor ki benim ülkemde şöyle, senin ülkende böyle. Kardeşim o kadar şey yapıyorsan yani senin ülkende öyleyse geri ülkene git kardeşim yani ne demek istiyor? Neyse. Öyle dedim. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İnşallah seversiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.